Nehir deltasındaki gizem. Sabahın erken saatlerinde, güneş henüz ufukta belirmeye başlamışken, genç biyolog Doktor Elena Morrison küçük motorlu teknesini deltanın giriş kanalına yönlendirdi. Suyun üzerinde ince bir sis tabakası yayılmıştı ve etrafındaki her şey gizemli bir sessizliğe bürünmüştü. Elena, 5 yıldır bu bölgede araştırma yapıyordu ama bu sabah farklıydı. Dün aldığı garip su örnekleri, onun bildiği her şeyi sorgulamasına neden olmuştu. Tekne yavaşça ilerlerken, Elena not defterini çıkardı ve gözlemlerini yazmaya başladı. Delta, 3 büyük nehrin birleştiği noktada oluşmuş, binlerce yıllık tortul birikim sonucu şekillenmiş muhteşem bir doğa harikasıydı. Mangrove ormanları, sazlıklar ve sayısız küçük ada, bu ekosistemin karmaşık dokusunu oluşturuyordu. Her köşesinde farklı bir yaşam formu barınıyordu, balıkçılar, su kuşları, nadide bitki türleri ve henüz keşfedilmemiş pek çok canlı. Elena'nın asıl ilgi alanı, deltada yaşayan endemik balık türleriydi. Ancak son haftalarda, yerel balıkçılardan garip hikayeler duymaya başlamıştı. Gece vakti parlayan sular, alışılmadık sesler ve bazı bölgelerde tamamen kaybolan balık sürüleri. Başta bu hikayeleri hurafeler olarak değerlendirmişti, ta ki kendi gözleriyle tuhaf fenomenleri görmeye başlayana kadar. Tekne, deltanın daha derin bir koluna girdiğinde, Elena GPS'ine baktı. Burada olmalıydı dün akşam su örneklerini aldığı yer. Motor sesini kıstı ve çevreyi dinlemeye başladı. Kuşların sabah konseri, su yüzeyinde hafif dalgaların çıkardığı şırıltı. Her şey normal görünüyordu. Ama Elena'nın içgüdüleri ona farklı bir şey söylüyordu. Elena, özel olarak tasarlanmış su örneği toplama ekipmanını hazırladı. Laboratuvardan getirdiği taşınabilir analiz cihazı, temel kimyasal testleri anında yapabiliyordu. Dün aldığı örneklerdeki anomali, fosfor ve nitrojen seviyelerindeki açıklanamaz artıştı. Ancak bu artış, tarımsal kirliliğin yarattığı tipik bir durum değildi. Burada tamamen farklı bir şey oluyordu. İlk örneği alırken, suyun renginde ince bir değişiklik fark etti. Normal koyu yeşil kahverengi ton yerine, hafif mavimsi bir parlaklık vardı. Örneği test tüpüne doldurdu ve hemen analize başladı. Sonuçlar ekranda belirdiğinde, Elena nefesini tuttu. Değerler daha da anormaldi. Üstelik suda, daha önce hiç tespit etmediği organik bileşikler vardı. Bu imkansız, diye mırıldandı kendi kendine. Elena, Arkansas Üniversitesi'nden doktora derecesiyle mezun olmuş, 10 yılı aşkın süredir su kalitesi ve akuatik ekosistemler üzerine çalışan deneyimli bir bilim insanıydı. Ama şu anda elindeki veriler, bildiği hiçbir şeyle uyuşmuyordu. Telefonu cebinden çıkardı ama tabii ki şebeke çekmiyordu. Delta'nın bu kadar derininde, modern dünyanın kolaylıkları işe yaramıyordu. Araştırma istasyonuna dönmesi ve bu bulguları ekibiyle paylaşması gerekiyordu. Ancak içindeki merak, hemen şimdi daha fazla keşfetmesini söylüyordu. Elena, tekneyi daha da içerilere, mangrove ağaçlarının gölge yaptığı dar bir kanala soktu. Burada su daha durgun ve daha karanlıktı. Güneş ışınları, ağaç dalları arasından süzülerek su yüzeyinde dans ediyordu. Tam da bir başka örnek almak için eğilirken, su altından gelen garip bir ışıltı dikkatini çekti. Elena, maskesini ve şörkelini taktı. Su soğuktu ama tahmin ettiği kadar soğuk değildi. Delta'nın bu bölümünde, derinlik yaklaşık 3 metre kadardı, yeterince sığ ki güvenle dalabilsin, yeterince derin ki ilginç şeyler bulabilsin. Yavaşça kendini suya bıraktı. Sualtı dünyası, her zamanki gibi büyüleyiciydi. Sudaki askıda kalan partiküller, güneş ışınlarında dans ediyordu. Küçük balık sürüleri, Elena'nın etrafında hızla hareket ediyordu. Ama aradığı şey bunlar değildi. O parlayan ışığın kaynağını bulmak istiyordu. Dibe doğru yüzdükçe, ışık daha belirgin hale geldi. Mangrove köklerinin arasında, kayalık bir oluşumdan geliyordu. Elena daha yakından bakmak için yüzdü. Kayaların yüzeyinde, alglere benzeyen ama hiç tanımadığı bir tür biyolüminesans organizma vardı. Hafifçe mavimsi yeşil bir ışık yayıyorlardı ve su akıntısıyla birlikte dalga dalga hareket ediyorlardı. Dikkatle bir örnek aldı, küçük bir parça, zarar vermemek için sadece birkaç milimetre. Özel kaplara koydu ve tekneye geri yüzmeye başladı. Tam su yüzeyine çıkacakken, arkasında bir hareket hissetti. Dönüp baktığında, sadece kararan bir gölge gördü, büyük,
hızlı hareket eden bir şey. Balina balığı olabilirdi ama bu tatlı sularda, imkansızdı. Tekneye tırmanırken kalbi hızla atıyordu. Hem heyecandan hem de biraz korkudan. Elena bilim insanıydı, rasyonel düşünmeye alışkındı. Ama burada, deltanın derinliklerinde, açıklayamadığı şeyler oluyordu ve bu onu hem endişelendiriyor hem de büyülüyordu. Elena, öğleden sonra geç saatlerde araştırma istasyonuna döndü. İstasyon, deltanın kenarında, ahşap kazıklar üzerine inşa edilmiş mütevazı bir yapıydı. İçinde temel laboratuvar ekipmanları, birkaç yatak odası ve küçük bir mutfak vardı. Elena'nın ekibi 2 doktora öğrencisi ve bir teknisyen onun dönüşünü bekliyordu. "Neler buldun?" diye sordu Marcus, doktora öğrencilerinden biri. Genç, hevesli ve bazen aşırı meraklıydı. "Henüz emin değilim," dedi Elena, soğutmalı çantadan örnekleri çıkarırken. "Ama normal olmadığı kesin." Laboratuvara geçtikten sonra, Elena örnekleri mikroskop altına yerleştirdi. Diğer ekip üyeleri de etrafında toplandı. İlk bakışta, organizmalar bir tür alge gibi görünüyordu. Ancak hücre yapıları tamamen farklıydı. Çok daha karmaşık, neredeyse çok hücreli organizmalara özgü bir organizasyona sahiplerdi. "Bu ne?" diye sordu Sarah, diğer doktora öğrencisi. Mikrobiyoloji konusunda uzmandı. "Bilmiyorum," dedi Elena dürüstçe. "Ama daha önce böyle bir şey görmedim. Genetik analiz yapmamız gerekiyor." Takip eden saatler, yoğun bilimsel çalışmayla geçti. DNA sekanslaması, protein analizi, spektroskopi. Her test, organizmanın ne kadar olağanüstü olduğunu ortaya çıkarıyordu. En şaşırtıcı bulgu, organizmanın genetik materyalindeydi. Bilinen hiçbir türle eşleşmiyordu. "Yeni bir tür mü keşfettik?" diye sordu Marcus heyecanla. "Belki," dedi Elena dikkatlice. "Ama bu sadece yeni bir tür değil. Bu tamamen yeni bir kategori gibi görünüyor." O gece, Elena uykuya dalamadı. Zihninde binlerce soru dönüp duruyordu. Bu organizmaların kökeni neydi? Neden şimdi ortaya çıktılar? Ve en önemlisi, deltanın ekosistemi üzerindeki etkileri ne olabilirdi? Sabaha karşı, eski araştırma notlarını karıştırmaya karar verdi. Delta'daki ilk yıllarında tuttuğu gözlem kayıtları, belki bir ipucu verebilirdi. Saatlerce eski defterleri okurken, ilginç bir şey fark etti. Yaklaşık 3 yıl önce, yerel bir balıkçı ona garip bir hikaye anlatmıştı. Delta'nın en derin noktasında, eskiden hiç olmayan bir, parlayan çukurdan bahsetmişti. O zamanlar Elena bu hikayeyi ciddiye almamıştı. Ama şimdi, belki de o balıkçı bir şey görmüştü. Elena, o bölgenin haritasını buldu. Bugün gittiği yerden çok uzak değildi, belki 5 kilometre kadar güneyde. Güneş doğar doğmaz, Elena tekrar yola çıkmaya karar verdi. Ama bu sefer yalnız gitmeyecekti. Marcus'u ve Sarah'ı da yanına alacaktı. Daha fazla ekipman, daha fazla örnek alma kapasitesi ve en önemlisi, güvenlik için daha fazla göz demekti. Sabah kahvaltısında, planını ekiple paylaştı. Marcus hemen heyecanla kabul etti. Sarah ise daha temkinliydi. "Emin misin?" diye sordu. "Yani, ne bulacağımızı bilmiyoruz. Risk değerlendirmesi yapmamız gerekmez mi?" "Haklısın," dedi Elena. "Ama bu fırsat çok önemli. Dikkatli olacağız. İletişim ekipmanımızı alacağız ve acil durum protokollerini takip edeceğiz." 3 bilim insanı, güneş doğduktan 1 saat sonra yola çıktı. Bu sefer daha büyük bir araştırma teknesi kullandılar. Üzerinde gelişmiş navigasyon sistemleri, sonar ekipmanı ve acil durum iletişim cihazları vardı. Elena, önceki gün bulduğu biyolüminesans organizmaların koordinatlarını GPS'e kaydetmişti. Yolculuk, sabahın huzurlu sessizliğinde geçti. Delta'nın sık yapısından geçerken, çevrelerindeki yaşam göz kamaştırıcıydı. Binlerce kuş türü, suda yüzen kaplumbağalar, ara sıra görünen timsahlar. Delta, canlılık ve çeşitlilik açısından gerçek bir hazineydi. 2 saat sonra, balıkçının bahsettiği bölgeye yaklaştılar. Burası deltanın en izole kısımlarından biriydi. Mangrove ormanları o kadar sıktı ki, güneş ışığı ancak ara sıra su yüzeyine ulaşabiliyordu. Su, neredeyse siyah görünüyordu. "Sonarı çalıştır," dedi Elena Marcus'a. "Bu bölgenin tam bir haritasını çıkaralım." Sonar taraması şaşırtıcı bir şey ortaya çıkardı. Tam da balıkçının tarif ettiği yerde, olağan dışı bir zemin formasyonu vardı.
Yaklaşık 10 metre derinlikte, doğal olmayan düzenli bir çukur. Çukurun merkezinden, daha yoğun bir sinyal geliyordu, sanki orada sert bir yapı varmış gibi. "Bu ne olabilir?" diye sordu Sarah, sonar ekranını incelerken. "Belki eski bir yapı kalıntısı," dedi Marcus. "Delta binlerce yıldır yerleşim yeri. Belki de antik bir tapınak veya liman." Elena düşünceliydi. "Ya da tamamen doğal bir oluşum. Ama öğrenmenin tek yolu, aşağı inmek." Derin dalış için hazırlıklar başladı. Elena ve Sarah, scuba ekipmanlarını giydiler. Marcus teknede kalıp destek sağlayacaktı. Güvenlik protokolü gerektiriyordu, en az bir kişi her zaman yüzeyde olmalıydı. "Radyolar çalışıyor mu?" diye kontrol etti Elena. "Açık ve net," diye onayladı Marcus. Su yüzeyine daldıklarında, aşağıdaki karanlık dünya onları bekliyordu. İlk birkaç metre nispeten berraktı, ama derine indikçe görüş mesafesi daraldı. El fenerleri, suyu kesen keskin ışık huzmeleri yaratıyordu. Yaklaşık 5 metre derinlikte, Elena ilk biyolüminesans organizmaları görmeye başladı. Dün gördüklerinden çok daha fazlaydılar. Kayaların, batık ağaç köklerinin ve hatta bazı su bitkilerinin üzerinde koloniler halinde yayılmışlardı. Mavi yeşil ışıkları, sualtı dünyasını büyülü bir atmosfere büründürüyordu. Sarah, Elena'nın koluna dokundu ve aşağıyı işaret etti. Oradan, daha güçlü bir ışık geliyordu. Dikkatle yüzeye indiler. Her 2 metre derinlikte, Elena kulak zarlarındaki basıncı dengeledi. 8 metrede, çukurun kenarına ulaştılar. Buradan bakınca, gerçekten de olağan dışı düzenli bir formasyondu. Çukurun çapı yaklaşık 5 metre, derinliği ise onlardan daha aşağıda kayboluyordu. Ve tam merkezinde, Elena'nın hayatında gördüğü en inanılmaz şeylerden biri vardı. Çukurun tabanında, yaklaşık 11 metre derinlikte, kısmen çamura gömülmüş büyük bir yapı vardı. İlk bakışta kristale benziyordu, yarı saydam, geometrik şekiller içeren ve içeriden parlayan bir şey. Biyolüminesans organizmaların çoğu bu yapının etrafında yoğunlaşmıştı, sanki ona çekiliyorlarmış gibi. Elena ve Sarah dikkatle daha da yaklaştılar. Yapı yaklaşık 3 metre yüksekliğindeydi ve yüzeyi pürüzsüz ama karmaşık desenlerle kaplıydı. Elena'nın bilimsel eğitimi, bunun doğal bir mineral oluşumu olabileceğini söylüyordu. Ama içgüdüleri farklı bir şey fısıldıyordu. Sarah, yapıya dokunmak için uzandı. Elena hemen durdurmak için hareket etti ama çok geçti. Sarah'ın eldiveni yüzeye temas ettiği anda, yapıdan bir enerji dalgası yayıldı. Görünür değildi ama hissedilebilirdi, suda bir titreşim, vücutlarından geçen garip bir his. Biyolüminesans organizmalar, aniden daha parlak yandılar. Tüm çukur, mavi yeşil ışıkla doldu. Elena, Sarah'ı geriye çekti ve yüzeye çıkma işareti verdi. Ama öyle bir şey oldu ki, ikisi de hareketsiz kaldılar. Yapının içinden, bir görüntü belirmeye başladı. İlk başta belirsizdi, sanki dumanın içinden bakıyormuş gibiydi. Ama yavaş yavaş netleşti. Gördükleri şey, akla mantığa sığmıyordu ama oradaydı, gözlerinin önünde, deltanın haritası, ama binlerce yıl öncesinden. Nehirler farklı yerlerde akıyordu, kıyı çizgisi bambaşkaydı ve tam o kristal yapının olduğu yerde, bir şehir vardı. Elena ve Sarah, büyülenmiş gibi görüntüyü izlediler. Şehir, taş binalardan oluşuyordu ve ileri bir mimari anlayışı yansıtıyordu. Geniş caddeler, karmaşık sulama kanalları, muhteşem tapınaklar. Ama en dikkat çekici şey, şehrin merkezindeki büyük bir yapıydı. Piramit şeklinde, tepesinde parlayan bir kristal olan bu yapı, şimdi önlerinde duran bu küçük kristalle inanılmaz benzerlik gösteriyordu. Görüntü değişti. Şehir, tam ihtişamındaydı. İnsanlar ya da insana benzer yaratıklar sokaklarda yürüyordu. Giysileri, takıları, her şeyi o kadar detaylıydı ki gerçek gibi görünüyordu. Sonra sahne merkezi tapınağa geçti. Orada, beyaz cübbeler giyen bir grup insan, büyük kristalin etrafında bir tören yapıyordu. Elena'nın bilimsel zihni, gördüklerini açıklamaya çalışıyordu. Hologram mıydı? Bir tür kayıt cihazı mı? Ama bu teknoloji binlerce yıl öncesinden nasıl olabilirdi? Yoksa bu kristal gerçekten o kadar eski miydi? Görüntü bir kez daha değişti ve bu sefer daha karanlık bir sahne göründü. Gökyüzü kararıyordu, insanlar panik içinde koşuyordu. Büyük dalgalar kıyıya çarpıyordu. Bir sel, bir felaket. Şehir, sular altında kalıyordu.
Ama tapınağın rahipleri ya da her kimlerdi büyük kristali kurtarmaya çalışıyorlardı. En sonunda, onu bir şekilde küçültüp güvenli bir yere sakladılar. Tam da şimdi Elena ve Sarah'ın bulduğu yer. Sonra, görüntü kayboldu. Kristal tekrar normal haline döndü, biyolüminesans organizmalarda eskisi gibi hafif ışıldamaya başladılar. Elena ve Sarah, şok içinde birbirlerine baktılar. Elena, Sarah'ı kolundan tutup yukarı çekti. Yüzeye çıkmaları gerekiyordu. Havanın bitmesine 10 dakika kalmıştı ve deneyimledikleri şeyi sindirmek için zamana ihtiyaçları vardı. Yavaşça, dikkatle yukarı yüzdüler. Her 2 metrede bir durup basınç dengelemesi yaptılar. Tekneye çıktıklarında, Marcus onları endişeyle karşıladı. "Ne oldu? Radyolar kesildi. Sizi aradım ama yanıt vermediniz." "Radyolar mı?" Elena kendi cihazını kontrol etti. Kapalıydı. Ama o kapatmamıştı. Sarah'ınki de aynıydı. "Aşağıda bir şey oldu," dedi Sarah, nefes nefese. "İnanılmaz bir şey. Ama, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." Üçü de teknenin güvertesinde oturdular ve Elena, gördüklerini anlatmaya başladı. Marcus önce şüpheyle dinledi ama Elena ve Sarah'ın ciddiyeti, onu da ikna etmeye başladı. "Yani diyorsunuz ki," dedi Marcus yavaşça, "orada binlerce yıllık bir teknoloji var, bir tür, ne biliyorum, zaman kapsülü mü?" "Bilmiyorum ne olduğunu," dedi Elena. "Ama bir şey açık, bu bulgu, bildiğimiz tarihi değiştirebilir. Ama önce emin olmalıyız. Daha fazla araştırma yapmalı, delil toplamalıyız." Sarah düşünceliydi. "Peki ya o organizmalar? Onlar da kristalin bir parçası mı?" "Mümkün," dedi Elena. "Belki kristal, etrafındaki çevreyi değiştiriyor. Ya da belki organizmalar onu korumak için evrimleşti. Her iki durumda da, ekosistem ve arkeoloji açısından muazzam bir keşif." İstasyona döndüklerinde, ekip bir kriz toplantısı yaptı. Önlerinde önemli kararlar vardı. Bu keşfi dünya ile paylaşmalılar mıydı? Kime rapor etmelilerdi? Ve en önemlisi, kristali nasıl koruyacaklardı? "Üniversiteye hemen bildirmeliyiz," dedi Sarah. "Bu çok büyük. Arkeologlar, tarihçiler, belki fizikçiler bile buna bakmalı. Ama bunu yaparsak, delta buraya akacak insanlarla dolacak," dedi Marcus. "Ekosistem zarar görebilir. Belki de kristal bile zarar görebilir." Elena ikisinin de haklı olduğunu biliyordu. "Doğru yaklaşımı bulmalıyız. Hem bilimsel açıdan hem de çevresel açıdan sorumlu olmalıyız." O akşam, Elena ofisinde tek başına otururken, geçen birkaç günü düşündü. Kariyerinin en büyük keşfini yapmıştı. Ama bu keşif, sorumluluklarla geliyordu. Yalnızca bilimsel değil, etik sorumluluklarla. Nihayet bir karara vardı. İlk olarak, kristalin detaylı bir belgelemesini yapacaklardı: fotoğraflar, video kayıtları, ölçümler. Sonra, güvenilir bir arkeoloji uzmanıyla temas kuracak ve durumu özel olarak paylaşacaktı. Ardından, yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde bilimsel topluluğa açıklayacaklardı. Ama önce, o biyolüminesans organizmaları daha iyi anlamalıydılar. Çünkü Elena'nın bir şüphesi vardı: bu organizmalar, basit canlılar değildi. Belki de onlar, o antik medeniyetin son kalıntılarıydı, biyolojik, canlı bir miras. Takip eden günler, yoğun laboratuvar çalışmasıyla geçti. Elena ve ekibi, organizmaların her yönünü inceledi. DNA analizi, protein sekansları, metabolik süreçler. Her test, onların ne kadar olağanüstü olduğunu ortaya çıkardı. En şaşırtıcı bulgu, organizmaların bellek kapasitesiydi. Hücresel düzeyde, bilgi depolama mekanizmaları vardı, DNA'dan çok daha karmaşık, neredeyse dijital depolama sistemlerine benzer bir yapı. Sarah, bu mekanizmayı keşfettiğinde, gözlerine inanamadı. "Bu imkansız," dedi mikroskoptan başını kaldırarak. Ama işte burada. Bu organizmalar, genetik bilgilerini değil, deneyimlerini de depolayabiliyor. "Yani biyolojik bir hard disk gibi mi?" diye sordu Marcus. "Daha karmaşık," dedi Sarah. "Daha çok, biyolojik bir bilgisayar gibi. Ve eğer yanılmıyorsam, bu organizmalar birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar." Elena bu bilgiyi duyduğunda, tüm parçalar yerine oturdu. O yüzden kristale yakın yoğunlaşıyorlar. Kristal, bir tür merkezi işlemci gibi. Ve organizmalar, onlar veri depolama birimleri. "Ama bu ne anlama geliyor?" diye sordu Marcus. "Eğer haklıysak," dedi Elena yavaşça, "o antik medeniyet, bilgilerini bu biyolojik sistem içinde korudu. Belki binlerce yıllık bilgi, şu anda o organizmaların içinde saklı.
Elena'nın aklına çılgın bir fikir geldi. Eğer organizmalar gerçekten bir tür biyolojik bilgisayar sistemi ise, belki onlarla iletişim kurmanın bir yolu vardı. Tabii bu kolay olmayacaktı. Ama imkansız da değildi. Ekip, küçük bir biyoreaktör kurdu. İçine organizma örnekleri koydular ve kontrollü bir ortam oluşturdular. Sonra, farklı uyarılar denemeye başladılar: ışık, ses, kimyasal sinyaller. Her birinin organizmalar üzerindeki etkisini gözlemlediler. İlk birkaç deneme sonuçsuz kaldı. Ama sonra Sarah, elektromanyetik dalgaları denemeyi önerdi. Çok düşük frekanslı bir sinyal kullandılar ve sonuç şaşırtıcıydı. Organizmalar, sinyale yanıt verdiler. Işıkları, belirli bir ritimde yanıp söndü, sanki bir kod gibi. Morse alfabesi gibi, dedi Markus heyecanla. Ama daha karmaşık. Günlerce, sinyal desenlerini deşifre etmeye çalıştılar. Elena, dilbilimci bir meslektaşını projelerine dahil etti. Doktor Robert Chen, Çin asıllı bir bilim insanı, eski dillerde uzmandı. Desenleri gördüğünde, hemen bir benzerlik fark etti. Bu, bazı antik yazı sistemlerine benziyor, dedi. Özellikle lojografik sistemlere, her sembolün bir kavramı temsil ettiği sistemler. Birlikte çalışarak, yavaş yavaş basit bir sözlük oluşturmaya başladılar. ILK çözdükleri kelimeler basitti: su, ışık, yaşam. Ama sonra daha karmaşık kavramlar geldi: bilgi, hafıza, koruma. 2 hafta yoğun çalışmanın ardından, ekip ilk tutarlı mesajı çözmeyi başardı. Mesaj kısaydı ama derin anlamlıydı. Biz, son saklayıcılarız. Bilgimiz, siz bulana kadar bekleyecek. Nehir akar, zaman geçer, ama gerçek kalır. Elena, bu kelimeleri okuduğunda tüyleri diken diken oldu. Binlerce yıl önce, birileri bu mesajı kodlamıştı. Ve şimdi, bu mesaj onlara ulaşıyordu. Daha fazla mesaj var mı, diye sordu Sarah. Eminim vardır, dedi Doktor Chen. Ama onlara erişmek için muhtemelen kristale daha yakın olmamız gerekiyor. Organizmalar burada, merkezi sistemden izole haldeler. Elena biliyordu ne yapmaları gerektiğini. Tekrar o çukura, o kristale dönmeleri gerekiyordu. Ama bu sefer, daha fazla ekipmanla ve daha iyi bir planla. Hazırlıklar bir hafta sürdü. Özel dalış ekipmanı, sualtı iletişim sistemleri, kayıt cihazları. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar planladılar. Ekibe bir dalış uzmanı daha katıldı: Tom Rodriguez, deniz biyolojisi konusunda deneyimli, 30 yıllık kariyeri olan bir adam. Ayrıca, Elena nihayet üniversiteyle de temas kurdu. Bulgularını, rektör Profesör Jameson ile paylaştı. Jameson ilk önce şüpheli yaklaştı. Ama Elena'nın detaylı raporunu okuyunca, durumun ciddiyetini anladı. Bu inanılmaz Elena, dedi videolu görüşmede. Ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu haber yayılırsa, kontrol edemeyiz. Medya, araştırma grupları, hatta hazine avcıları. Hepsi oraya akın edebilir. Biliyorum, dedi Elena. Bu yüzden henüz kamuya açıklamayı düşünmüyorum. Önce tüm bilimsel süreçleri tamamlamalı, kristali ve çevresini koruma altına almalıyız. Anlaşıldı. Sana tam destek vereceğim. Ne gerekiyorsa ayarlayalım. İkinci dalış günü geldiğinde, hava mükemmeldi. Açık gökyüzü, sakin sular. Doğa sanki onları destekliyordu. Bu sefer, 5 kişilik bir ekip vardı: Elena, Sarah, Markus, Tom ve Doktor Chen. Herkesin özel bir görevi vardı. Çukura vardıklarında, kristal daha parlak görünüyordu. Sanki onları bekliyormuş gibi. Elena ve Tom ilk dalışı yaptılar. Yanlarında, özel olarak tasarlanmış bir iletişim cihazı vardı. Eğer organizmalar elektromanyetik sinyallere tepki veriyorsa, bu cihaz onlarla daha karmaşık bir iletişim kurabilirdi. Çukurun tabanına indiklerinde, kristale dikkatlice yaklaştılar. Tom, cihazı kurdu ve ilk sinyal dizisini gönderdi. Yanıt hemen geldi. Biyolüminesans organizmalar, bir dans gibi yanan ve sönen ışık desenleriyle yanıt verdiler. Yüzeyde, Doktor Chen sinyalleri gerçek zamanlı olarak çözümlüyordu. Bir şey geliyor, dedi heyecanla. Kompleks desenler. Bekleyin, çözmeye çalışıyorum. Elena ve Tom, su altında, gözleri önlerinde gelişen gösteriye tanık oluyordu. Kristal, tekrar görüntüler yansıtmaya başladı. Ama bu sefer, o antik şehrin değil, farklı sahneler, yıldızlar, gezegenler, uzaydaki garip yapılar. Doktor Chen, dedi Elena radyodan. Ne görüyorsunuz? İnanılmaz şeyler, diye yanıtladı Doktor Chen. Sanki,
astronomik bilgiler, yıldız haritaları ve sanırım, bir tür yol tarifi. Tom, Elena'ya baktı. İkisi de aynı şeyi düşünüyordu. Bu medeniyet, sadece dünyayla sınırlı değilmiş. Belki de onlar, yıldızlardan gelmişlerdi. Ya da en azından, yıldızlarla bir tür bağlantıları varmış. Takip eden haftalarda, ekip kristalden gelen bilgileri çözmeye çalıştı. Her dalış, yeni keşifler getiriyordu. Matematik formülleri, fizik kanunları, biyoloji prensipleri. Bu antik medeniyet, inanılmaz bir bilgi birikimine sahipti. En şaşırtıcı keşif, enerji teknolojileriyle ilgiliydi. Kristal, bir tür sonsuz enerji kaynağı gibi çalışıyordu. Çevresindeki sudan enerji çekiyor ve bu enerjiyi hem kendini korumak hem de biyolüminesans organizmaları beslemek için kullanıyordu. Bu prensipleri anlayabilirsek, dedi Marcus, enerji sorunlarımızı çözebiliriz. Fosil yakıtlara gerek kalmaz. Evet, dedi Elena dikkatle. Ama bu bilgiyi sorumlu bir şekilde kullanmalıyız. Yanlış ellerde, tehlikeli olabilir. Elena haklıydı. Çünkü o sırada, bir başka tehlike yaklaşıyordu. Çalışmaları gizli tutmaya çalışmalarına rağmen, bazı söylentiler yayılmaya başlamıştı. Yerel halktan bazıları, Delta'da garip aktivitelerde bulunan bilim insanlarından bahsediyorlardı. Ve daha endişe verici olanı, kaçak hazine avcılarının da bu söylentilere kulak kabartmasıydı. Bir gece, istasyona gizemli bir ziyaretçi geldi. Kendini David Thorne olarak tanıttı, özel koleksiyoncu. Ama Elena, onun tipini biliyordu, zengin, vicdansız ve tarihi eserlere özel bir ilgisi olan birisi. Doktor Morrison, dedi Thorne, yapay bir gülümsemeyle. Delta'da ilginç şeyler bulduğunuzu duydum. Belki de bir işbirliği yapabiliriz? Bay Thorne, dedi Elena soğuk bir sesle. Araştırmamız akademik ve kamuya açıklamaya hazır olana kadar, hiçbir işbirliği söz konusu değil. Anlıyorum, dedi Thorne, ama gözlerinde tehlikeli bir parıltı vardı. Ama unutmayın, bazı şeyler kontrolden çıkabilir. Koruma size kalmamış. Gittikten sonra, Elena hemen Profesör Jameson'ı aradı. Bir sorunumuz var, haber sızmış. Ve şimdi istenmeyen ilgi görüyoruz. Bunu bekliyorduk, dedi Jameson. Endişelenme. Yasal koruma sağlayacağız. Delta, şimdi korunan bir araştırma bölgesi olarak ilan edilecek. Kimse izinsiz giremeyecek. Ertesi gün, resmi makamlar Delta'yı geçici olarak kapalı bölge ilan ettiler. Güvenlik güçleri, istasyonun çevresinde devriye gezmek üzere görevlendirildi. Ama Elena biliyordu ki bu önlemler, gerçekten kararlı birisini durdurmaya yetmeyebilirdi. Ekip, çalışmalarını hızlandırmaya karar verdi. Kristalden ne kadar çok bilgi çıkarırlarsa, o kadar iyi. Çünkü Elena'nın bir planı vardı, tüm bilgiyi dijital olarak kopyalayıp, güvenli bir yere yedeklemek. Böylece kristalin başına bir şey gelse bile, bilgiler kaybolmazdı. Sarah, özel bir tarama cihazı geliştirdi. Bu cihaz, kristaldeki bilgileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla okuyabiliyordu. İlk testler umut vericiydi. Binlerce sayfalık bilgi, saniyeler içinde taranabiliyordu. Eğer bu çalışırsa, dedi Sarah, kristaldeki tüm bilgiyi birkaç gün içinde kopyalayabiliriz. Ama aynı gün, bir sorun daha ortaya çıktı. Biyolüminesans organizmalar, kristalden uzaklaştırıldıklarında ölmeye başlıyorlardı. Laboratuvarda tuttukları örnekler, her geçen gün daha zayıflıyordu. Onlar kristalin enerjisine bağımlılar, dedi Doktor Chen. Simbiyotik bir ilişki. Kristal olmadan, yaşayamazlar. Peki kristal onlar olmadan ne olur, diye sordu Marcus. Bilmiyoruz, dedi Elena. Ama sanırım kristal de onlara ihtiyaç duyuyor. Bilgiyi korumak, yaymak için bir medyuma ihtiyacı var. Bu keşif, önemli bir etik soruyu gündeme getirdi. Kristali ve organizmaları ayırabilirler miydi? Ve ayırsalar bile, yapmalılar mıydı? O gece, istasyon saldırıya uğradı. 3 maskeli adam, sessizce yaklaştılar. Güvenlik görevlileri fark etmeden, istasyonun alt katına girdiler. Amaçları belliydi, Elena'nın araştırma notlarını ve cihazlarını çalmak. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı, Tom. Eski bir deniz kuvvetleri mensubuydu ve hafif uykuda yatıyordu. İlk garip sesi duyduğunda, hemen uyandı ve sessizce aşağı indi. Hırsızlar, laboratuvarda bilgisayarları ve hard diskleri toplamakla meşguldüler. Tom, sessizce alarm butonuna bastı ve sonra kendini gösterdi. "Durun," diye bağırdı. Polis yolda. Hırsızlar paniğe kapıldı.
Birisi Tom'a doğru koştu ama Tom hazırdı. Kısa bir mücadeleden sonra, saldırganı etkisiz hale getirdi. Diğer ikisi kaçmaya çalıştı ama o sırada güvenlik görevlileri geldi. Sabah olduğunda, polis sorgusu başladı. Yakalanan 3 adam, David Thorne için çalıştıklarını itiraf ettiler. Thorne'un amacı, Crystal'ın yerini öğrenmek ve onu kaçak antika pazarında satmaktı. "Biliyordum," dedi Elena öfkeyle. "O adam tehlikeliydi." Polis, Thorne'u da tutukladı. Ama Elena biliyordu ki bu, sadece bir başlangıçtı. Haber yayıldıkça, daha fazla kişi Delta'ya ilgi duyacaktı. Crystal'i kalıcı olarak koruma altına almaları gerekiyordu. Bir hafta sonra, Elena üniversitede özel bir toplantıya çağrıldı. Rektörle birlikte, başka bilim insanları, hükümet temsilcileri ve uluslararası koruma örgütlerinden delegeler vardı. Gündem, Crystal'in ve Delta'nın geleceği. Elena, bulgularını detaylı bir şekilde sundu. Hologram gösterileri, DNA analizleri, çözülmüş mesajlar. Herkes büyülenmişti. Ama sonra tartışma başladı. Bazıları, Crystal'ı çıkarıp müzeye koyma önerdi. Böylece daha fazla bilim insanı inceleyebilirdi. Bazıları ise, onu yerinde bırakmak ama Delta çevresini tam koruma altına almak istiyordu. Elena, kendi fikrini söylediğinde, o da sessizleşti. "Kristal, yerinde kalmalı," dedi. "Ama sadece korumak yetmez. Biz, onunla iletişim kurmaya devam etmeliyiz. Çünkü o, canlı bir sistemin parçası. Eğer onu kaldırırsak, hem kendisi hem de biyolüminesans organizmalar zarar görebilir. Ve kim bilir, belki de öğrenecek çok daha fazla şey var." "Ama güvenlik," diye sordu bir hükümet temsilcisi. "Nasıl koruyacağız? Delta, UNESCO dünya mirası olarak ilan edilmeli," dedi Elena. "Uluslararası koruma altına alınmalı ve araştırma, sıkı etik kurallara bağlı olarak yapılmalı." Tartışma saatlerce sürdü. Ama sonunda, Elena'nın önerisi kabul edildi. Delta, dünya mirası listesine aday gösterilecek ve Crystal'in çevresi, özel koruma bölgesi olacaktı. 3 ay sonra, Delta resmi olarak koruma altına alındı. Uluslararası bir araştırma konsorsiyumu kuruldu. Elena, başkan bilim insanı olarak atandı. Farklı ülkelerden uzmanlar, Delta'ya gelerek Crystal'ı incelemeye başladılar. Her geçen gün, yeni bilgiler keşfediliyordu. Matematik, fizik, biyoloji, astronomi. Kristal, gerçek bir bilgi hazinesiydi. Ve yavaş yavaş, o antik medeniyetin hikayesi ortaya çıkıyordu. Onlar, binlerce yıl önce yaşamış, ileri teknolojiye sahip bir medeniyetti. Belki başka bir gezegenden gelmişlerdi, ya da belki dünyanın unutulmuş bir kültürüydüler. Büyük bir felaket, belki bir sel, belki bir asteroid çarpması onları yok etmişti. Ama bilgilerini korumak için, bu muhteşem biyolojik kristal sistemini geliştirmişlerdi. Doktor Chen, çözülmüş mesajların birinde, onların nihai amacını buldu. "Biz geçeriz, ama bilgi kalmalı. Gelecek nesiller, bizim hatalarımızdan öğrensin. Bizim başarılarımızdan ilham alsın. Ve unutmasınlar, tüm yaşam, bağlantılıdır. Nehir, toprak, gökyüzü. Hepsi birdir." Elena, bu kelimeleri okuduğunda, gözleri doldu. Bu sadece bilimsel bir keşif değildi. Bu, insanlığın geçmişiyle bir bağlantıydı. Ve belki de geleceğine bir rehberdi. Kristal'ın varlığı artık dünya çapında biliniyordu, ama detaylar hala sınırlıydı. Elena ve ekibi, bilgileri dikkatle paylaşıyor, önce bilimsel makalelerde yayımlıyorlardı. İlk makale, Nature dergisinde yayımlandığında, bilim dünyasında bomba etkisi yarattı. Delta'da keşfedilen antik bilgi deposu, biyolojik ve kristal teknolojinin sentezi, başlıklı makale, binlerce bilim insanı tarafından okundu. Tepkiler karışıktı. Bazıları heyecanla kabul ederken, bazıları şüpheli yaklaştı. Ama kimse gerçekleri inkar edemezdi, deliller ortadaydı. Medyada konuya büyük ilgi gösterdi. Belgeseller çekildi, röportajlar yapıldı. Elena, ani ünden rahatsızdı ama biliyordu ki bu, projeyi korumak için gerekliydi. Kamuoyu desteği, Delta için en iyi koruma olabilirdi. Bir TV röportajında, sunucu Elena'ya sordu, "Doktor Morrison, bu keşif insanlık için ne anlama geliyor?" Elena düşündü. "Bu keşif, bize hatırlatıyor ki, tarihimiz sandığımızdan çok daha derin ve karmaşık. Eski medeniyetler, bizim zannettiğimizden çok daha gelişmişti. Ve en önemlisi, bu bize gösteriyor ki, bilgi korumaya değer."
Gelecek nesiller için saklamaya değer. Peki siz, şahsen, ne öğrendiniz bu deneyimden? Alçak gönüllülük öğrendim, dedi Elena dürüstçe. Bilim insanı olarak, her şeyi bildiğimizi zannetmeye meyilliyiz. Ama bu kristal, bize gösterdi ki öğrenecek çok şey var. Ve bazen en büyük keşifler, en beklenmedik yerlerde saklanıyor. Araştırma ilerledikçe, yeni teknik zorluklar ortaya çıktı. Kristalden gelen bilgilerin bazıları, modern matematiğin ötesindeydi. Kavramlar, henüz keşfetmediğimiz fizik prensipleri gerektiriyordu. MIT'den bir fizik profesörü, Profesör Hena Lee, ekibe katıldı. Kuantum mekaniği uzmanıydı ve kristalın çalıştığı prensipleri anlamaya çalışıyordu. Bu kristal, dedi bir toplantıda, klasik fizikle açıklanamaz. Kuantum düzeyde çalışıyor. Hatta belki de kuantum ötesi bir boyutta. Ne demek istiyorsunuz, diye sordu Markus. Kristal, bilgiyi kuantum süperpozisyonunda saklıyor gibi görünüyor. Yani, bilgi aynı anda birden fazla durumda var. Bu, inanılmaz bir depolama kapasitesi sağlıyor. Ama biz bu teknolojiyi kullanabilir miyiz, diye sordu Sarah. Teorik olarak, evet, dedi Profesör Lee. Ama pratikte, 10 yıllar sürebilir. Belki de daha fazla. Bu gerçek, hem umut verici hem de üzücüydü. Kristal, insanlığın teknolojik geleceğini değiştirebilecek bilgiler içeriyordu. Ama bu bilgilere tam anlamıyla erişmek, nesiller sürebilirdi. Araştırma sürerken, Elena bir hata yaptıklarını fark etti. Delta'nın yerel halkını, yerli toplulukları sürece yeterince dahil etmemişlerdi. Bu topraklar, yüzyıllardır onların eviydi. Onların da söz hakkı olmalıydı. Elena, bölgenin yaşlılarından birisiyle, 80 yaşındaki Miguel ile görüştü. Miguel, tüm hayatını Delta'da geçirmiş, nehirlerini, kanallarını avucunun içi gibi biliyordu. Dedem, dedi Miguel, bana bir hikaye anlatırdı. Delta'nın derinliklerinde, eski tanrıların bir hazinesi varmış. Ama bu hazine, altın veya mücevher değilmiş. Bilgi hazinesiymiş. Ve bir gün, doğru insanlar gelip onu bulacakmış. Elena şaşırmıştı. Siz bu hikayeyi biliyordunuz? Evet, dedi Miguel gülümseyerek. Ama kimse bize sormadı. Bilim insanları geldi, cihazlarıyla, makineleriyle. Ama bize sormadılar. Biz de bekledik. Bakalım ne bulacaklar diye. Elena, utanç ve hayranlık karışımı bir his duydu. Miguel, bizi affettin mi? Sizinle çalışmak isteriz. Bilginiz, deneyiminiz bizim için çok değerli. Tabii ki, dedi Miguel. Delta, hepimizindir. Onu birlikte korumalıyız. Bundan sonra, yerel topluluk araştırmanın aktif bir parçası oldu. Geleneksel bilgiler, bilimsel yaklaşımlarla birleştirildi. Bu, hem araştırmayı zenginleştirdi hem de yerel halkın güvenini kazandı. Keşfin üzerinden bir yıl geçmişti. Delta, şimdi dünya çapında bilinen bir yer olmuştu ama dikkatle korunuyordu. Turistler gelebiliyordu, ama sadece sınırlı sayıda ve rehberli turlarla. Kristalın kendisi, ziyaretçilere kapalıydı. Sadece yetkili araştırmacılar erişebiliyordu. Elena, bu sürede çok şey öğrenmişti. Sadece bilimsel değil, insani derslerde. Alçak gönüllülük, sabır, işbirliği. Hepsi, başarılı bir araştırma için gerekliydi. Bir akşam, Elena tek başına istasyonun verandasında oturuyordu. Güneş batıyordu ve Delta, altın ışığa boyanmıştı. Kuşlar akşam şarkılarını söylüyor, su yüzeyinde balıklar atlıyordu. Her şey huzur doluydu. Sarah yanına geldi. Ne düşünüyorsun? Geçen yılı düşünüyorum, dedi Elena. Ne kadar çok şey değişti. Hem dünya için hem de benim için. Pişman mısın? Hayır, dedi Elena kesinlikle. Bu, hayatımın en anlamlı deneyimi oldu. Ama bazen düşünüyorum. Kristalı hiç bulmasaydık ne olurdu? Belki daha basit bir hayat yaşıyor olurduk. Ama bilmezdin, dedi Sarah. Ve bilmemek, her zaman bir kayıp. Elena gülümsedi. Haklısın. Ama huzur uzun sürmedi. Bir sabah, Elena acil bir telefonla uyandı. Profesör Lee arıyordu ve sesi gergindir. Elena, kötü haberlerim var. Kristal, değişiyor. Ne demek istiyorsunuz? Enerji seviyeleri düşüyor. Biyolüminesans organizmalarda zayıflıyor. Sanki sistem, kapanmaya başlıyor. Elena hemen giyindi ve kristale gitti. Gerçekten de, organizmalar eskisi kadar parlak değildi. Ve kristalden gelen enerji sinyalleri zayıflıyordu. Ne oluyor, diye sordu Markus endişeyle. Bilmiyorum, dedi Elena. Ama hızlı hareket etmeliyiz. Ekip, acil toplantı yaptı.
Teoriler öne sürüldü. Belki kristal doğal ömrünü tamamlıyordu. Belki de çevresel bir değişiklik onu etkiliyordu. Ya da belki de kristal, amacını tamamladığını düşünüyordu. Ne demek yani, diye sordu Sarah. Düşünün, dedi Doktor Chen. Kristal, bilgiyi korumak için tasarlanmıştı. Doğru insanlar buluncaya kadar. Şimdi buldular. Belki de artık görevini bitirdiğini düşünüyor. Ama henüz her şeyi öğrenmedik ki, dedi Marcus. Daha öğrenilecek çok şey var. Elena düşünceliydi. Belki de hepsini öğrenmemiz gerekmiyor. Belki mesaj, her şeyi vermek değil. Bize başlangıç noktası vermek. Geri kalanını biz keşfetmeliyiz. Elena haklıydı. Kristal, giderek daha zayıflıyordu. Ama tamamen kapanmadan önce, bir son mesaj gönderdi. Bu sefer, mesaj çok netti. Yolculuğumuz sona erdi. Sizinki başlıyor. Biz size sadece araçlar verdik. Bilginin nasıl kullanılacağı, size kalmış. Akıllı olun, kibar olun, birbirinize, gezegeninize, evreninize saygı gösterin. Ve unutmayın, en büyük güç, bilgide değil, bilgelikte. Bundan sonra, kristal yavaş yavaş söndü. Biyolüminesans organizmalarda birer birer ışığını kaybetti. Ama Elena ve ekibi üzgün değildi. Çünkü anlamışlardı, bu bir son değil, bir başlangıçtı. Kristalden öğrendikleri bilgiler, yıllarca araştırma malzemesi sağlayacaktı. Enerji teknolojileri, tıbbi uygulamalar, matematiğin yeni dalları. Hepsi, o antik medeniyetin mirasıydı. Ama en önemli miras, o son mesajdı. Bilgelik, saygı, işbirliği, bunlar, teknolojiden daha önemliydi. 5 yıl sonra, Delta hala koruma altındaydı. Kristal artık aktif değildi ama yerinde duruyordu, sessiz bir anıt gibi. Ziyaretçiler gelip onu görüyor, hikayesini dinliyor ve ilham alıyordu. Elena, artık ünlü bir bilim insanıydı. Dünya çapında konferanslara davet ediliyordu. Ama en çok sevdiği şey, hala Delta'da olmaktı. Genç bilim insanlarına rehberlik ediyordu, yeni nesillere kristalın hikayesini anlatıyordu. Bir gün, genç bir öğrenci ona sordu, Profesör Morrison, sizce kristalı bulmak kaderiniz miydi? Elena gülümsedi. Kader mi, şans mı, kim bilebilir? Ama bildiğim bir şey var, o kristal, beni değiştirdi. Sadece bilim insanı olarak değil, insan olarak. Bana öğretti ki, evrenin gizleri her yerde. Sadece dikkatli bakarsak, alçak gönüllü dinlersek, bulabiliriz. Ve en önemli ders, dedi Elena düşüncelice, bilginin sorumluluğu. Biz, bu gezegeni gelecek nesillerden ödünç alıyoruz. Onlara, temiz bir çevre, korunmuş bir doğa ve en önemlisi, bilgelik mirası bırakmalıyız. Elena'nın araştırmaları, birçok alanda yenilik getirdi. Kristalden öğrenilen enerji prensipleri, temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı oldu. Biyolüminesans organizmaların genetik yapısı, yeni tıbbi tedavilere ilham verdi. Ve o antik mesajlar, felsefe ve etik tartışmalarına yeni boyutlar kattı. Ama belki de en büyük etki, insanların düşünce şeklindeydi. Kristal, gösterdi ki geçmiş sadece geçmiş değil. Geleceğin anahtarı. Ve farklı kültürler, farklı zamanlar, farklı medeniyetler. Hepsi birbirine bağlı. Marcus, doktorasını tamamladı ve kendi araştırma ekibini kurdu. Delta'nın başka bölgelerinde, başka gizemler arıyordu. Sarah, biyolüminesans organizmaların sentetik versiyonlarını geliştirdi ve bunlar tıpta kullanılmaya başlandı. Doktor Chen, o antik dili tamamen çözdü ve bir sözlük yayımladı. Şimdi dünya çapında öğrenciler, bu dili öğreniyor ve eski metinleri okuyordu. Tom, güvenlik danışmanlığına devam etti ama aynı zamanda yerel gençlere dalış eğitimi veriyordu. Onlara Delta'yı korumayı, sevmeyi öğretiyordu. Ve Miguel, artık 85 yaşında, hala hikayeler anlatıyordu. Artık sadece yerel halk değil, dünya çapından gelen ziyaretçiler onun hikayelerini dinliyordu. 10 yıl sonra, Elena emekli olmaya karar verdi. Ama Delta hiç aklından çıkmadı. Son günlerini, Delta'nın kenarındaki küçük bir evde geçirmeyi planladı. Veda konuşmasında, üniversite kalabalığına şunları söyledi. Bilim, sadece keşif değildir. Bilim, bir sorumluluktur. Biz, doğanın sırlarını açığa çıkarırken, onu koruma sorumluluğunu da üstleniriz. Delta bana bunu öğretti. Ve umarım, gelecek nesiller de bu dersi öğrenir. Alkışlar arasında sahneden indi. Ama içinde huzur vardı. Görevini yapmıştı.
Şimdi, diğerleri bayrağı devralacaktı. O gece, Delta'da, ay ışığı altında, Elena küçük bir tekneyle sessizce yüzdü. Kristal'ın olduğu yere gitti. Kristal artık karanlıktı ama Elena, hala orada olduğunu hissedebiliyordu. Onun enerjisini, ruhunu. "Teşekkür ederim," diye fısıldadı. "Bana verdiğin her şey için." Rüzgar, su üzerinde hafifçe dalgalar yarattı. Ve Elena, sanki bir yanıt geliyormuş gibi hissetti. Bir huzur, bir onay. Evet, her şey yerli yerindeydi. Elena'nın hikayesi burada bitiyor ama Delta'nın hikayesi devam ediyor. Çünkü Delta, sadece bir yer değil. Bir sembol. Doğanın gücünün, geçmişin bilgeliğinin ve geleceğin umudunun sembolü. Her yıl, yeni bilim insanları geliyor. Yeni sorular soruyor, yeni cevaplar arıyor. Kristal sessiz ama varlığı, ilham vermeye devam ediyor. Ve bazen, çok nadir olarak, biyolüminesans organizmaların birkaçı, hala hafifçe parlıyor. Sanki hatırlatıyor, biz hala buradayız. Gözlüyoruz, bekliyoruz. Belki bir gün, tekrar uyanırız. Belki de uyanacaklar. Belki binlerce yıl sonra, başka bir medeniyet, başka bir Elena, Delta'ya gelecek. Ve o zaman, döngü yeniden başlayacak. Çünkü bilgi, asla yok olmaz. Sadece uyur. Doğru zaman gelene kadar. Ve nehir, akmaya devam eder. Deltas, değişir. Ama gizem, her zaman kalır. Son.